KFC. Parmak ısırtan lezzet. Açıkçası lezzet kısmı benim için soru işareti ama bu videoda duyacaklarınızın parmak ısırtacağı doğru. Hatta şöyle söyleyeyim, KFC. Dudak uçuklatan günahlar. Aksakallı Albay Sanders'ın o güleç suratıyla tanıdığımız KFC, kendi sektörünün belki de en global ve en öncü markası. Marka günahlarının bu bölümünde o kırmızı beyaz kovaların gölgesinde kalan skandalları konuşacağız. Mutant tavuk iddialarından bayat etlere, şubelerde saptanan dışkı bakterilerinden hortumla yıkanan tavuklara kadar her olaya mercek tutacağız. Abi bizim başımıza gelenler pişmiş tavuğun başına gelmemiştir diye bir söz var ya. KFC'nin pişmiş tavuklarının başına büyük ihtimalle her şey gelmiş. Ama mevzumuz zaten sadece tavuk değil. KFC'nin günahlarına kurban giden 7 yaşında bir çocuğun beyin hasarı da, soykırıma verdikleri destek de bu masada olacak. Uzatmaya gerek yok. Ben Ebubekir Yılmaz Türk. Marka günahlarına hoş geldiniz. İnternette yıllarca dolaşan o meşhur fotoğrafı hatırlarsınız. 6 kanatlı, 8 bacaklı, tüysüz ve devasa bir tavuk. Bu görüntülerin arkasındaki iddia şuydu: KFC maliyetleri düşürmek için laboratuvarlarda üretilmiş mutant tavuklar kullanıyordu. Marka bu dezenformasyon dalgasına karşı 2015 yılında Çin'de büyük bir hamle yaptı. Bu iddiaları yayan 3 teknoloji şirketine dava açan KFC mahkemeyi kazandı ve yaklaşık 90 bin dolarlık tazminatın sahibi oldu. Mahkeme kararıyla tescillendi. KFC'nin mutfağında genetiğiyle oynanmış çok uzuvlu canavarlar yoktu. Ancak bu zafer aslında çok daha büyük ve bilimsel bir gerçekliğin üzerini örtmek için kullanıldı. Mesele tavuğun kaç bacağı olduğu değil, o bacakların ne kadar sürede büyüdüğüydü. Bugün endüstriyel tavukçulukta kullanılan broiler tipi tavuklar biyolojik birer başarı öyküsü gibi sunulsa da aslında sektörün dayattığı birer hız mutantı. Durumun vahametini şöyle açıklayayım. 1920'li yıllarda bir tavuğun kesim ağırlığına ulaşması yaklaşık 112 gün sürüyordu. Bugünse bu süre sadece 47 güne inmiş durumda. Tavuklar artık doğal döngülerinden 4 kat daha hızlı büyüyor. Bu hiper büyüme hayvanın iskelet yapısını taşıyamayacağı bir et kütlesi dolduruyor. Sonuç, tavukların kendi ağırlıkları altında ezildiği, kalp yetmezliği ve organ hasarlarıyla boğuştuğu devasa tesisler. Peki bu hızın insan sağlığına faturası ne? Doğal ortamında aylar süren gelişimi haftalara sığdırmak için kullanılan yöntemlerden biri de antibiyotikler. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre dünyada üretilen antibiyotiklerin yaklaşık %70'i insan tedavisinde değil, hayvancılıkta büyüme tetikleyici olarak kullanılıyor. Bu durum antimikrobiyal direnç dediğimiz küresel bir sağlık krizini tetikliyor. Yani biz o kova kova tavukları tüketirken aslında gelecekteki enfeksiyonlara karşı savunmasız kalmamıza neden olacak bir süreci de mideye indiriyoruz. KFC gibi günde milyonlarca porsiyon satış yapan bir devin serbest gezen ve doğal beslenen tavuklarla bu talebi karşılaması sizce mümkün mü? Sektör bu talebi doyurmak için fabrikasyon üretimi bir zorunluluk, hayvanları ise sadece birer ham madde olarak görüyor. KFC mahkemede 8 bacaklı tavukları olmadığını kanıtlamış olabilir, ancak tabağınıza gelen o tavuğun doğanın dengesine aykırı bir hızla ve ağır bir kimyasal yükle sofranıza ulaştığı gerçeği kazanılmış hiçbir davayla değişmiyor. KFC için tazelik çoğu zaman sadece bir pazarlama terimi. 2014 yılında Çin'de yaşanan Hushi Food skandalı bu durumun en büyük kanıtı. Dragon TV'nin sızdırdığı gizli kamera görüntülerinde işçilerin son kullanma tarihi geçmiş etleri taze ürünlerle harmanladığı görüldü. Hatta yere düşen tavuk parçaları doğrudan üretim bandına geri atılıyordu. Sonuç, Çin hükümeti fabrikaya el koydu, 10 yönetici hapse girdi. Yum Brands'in bölgedeki satışları ise bir gecede %15 oranında geriledi. Ancak bu yöntemler geçmişte kalmadı. 2025'in sonu ve 2026'nın başında Avrupa operasyonları benzer bir etiket sahteciliğiyle sarsıldı. Çekya Tarım ve Gıda Denetleme Kurumu'nun verilerine göre denetlenen her 3 restorandan birinde ağır hijyen ihlalleri vardı. Şubelerde gençleştirme adı verilen bir yöntem kullanılıyordu. Tarihi geçmiş tavukların etiketleri sökülüyor, yerlerine yeni tarihli olanlar yapıştırılıyordu. Danimarka'da da benzer bulgularla birçok şube mühürlendi. Mutfaktaki bu disiplinsizlik sadece bayat etlerin satılmasıyla da kalmıyordu. Bazen tavuklar pişirilmeden müşterinin önüne geliyordu. KFC mutfağındaki hızlı servis baskısı bazen tavuğun pişirilme sürecini, hatta ürünün kendisini bile devre dışı bırakabiliyor. Bunun en güzel ve en sarsıcı örneği
olayı Kasım 2024'te Kanada'da yaşandı. North Vancouver'da bir müşteriye teslim edilen 4 adet burgerin içi tamamen çiğ çıktı. Bu sadece az pişirilmiş bir ürün değil, doğrudan bir gıda zehirlenmesi suikastıydı resmen. Uzmanlar ısıl işlem görmemiş bu etlerin barındırdığı Salmonella ve E. coli bakterilerinin özellikle çocuklar ve yaşlılar için ölümcül risk taşıdığını söylüyor. Ama mutfaktaki kaos sadece etin çiğ kalmasıyla sınırlı değil. Bazen sepetin içinden tavuk yerine temizlik malzemeleri çıkabiliyor. Mashed raporlarında ve İngiltere basınında geniş yer bulan kızarmış kağıt havlu vakası bu operasyonel zafiyetin zirvesiydi. 2014 yılında İngiltere'de 7 yaşında bir çocuk KFC'den aldığı kemiksiz tavuk parçasını ısırdığında tavuğun içinden mavi bir el temizleme rulosu çıktı. Şirket bu mavi kağıdı tavuk sanıp paneleyerek kızartmış ve müşteriye servis etmişti. Olayın ardından yapılan incelemelerde mutfaktaki temizlik havlusunun paneleme ununun içine düştüğü ve aşçının bunu fark etmeden işleme devam ettiği ortaya çıktı. Yüksek hijyen standartları derken sanırım pişirdikleri temizlik malzemelerinden bahsediyorlardı. İlginç bir titizlik algısı, doğru. Şimdi diyeceksiniz ki aman Ebubekir sen de 2 olay bulmuşsun, kendince günah olarak anlatıp bize yutturacaksın. Evet, haklısınız. KFC'nin hakkını yediğimi ben de düşünüyorum. Özellikle temizlik konusunda bambaşka bir seviyedeler. Öyle ki 2015 yılında KFC çalışanlarının tavukları hortumla yıkadığı görüntüler internette viral olmuştu. Adamlar daha ne yapsın? Görüntüler KFC'nin Güney Afrika'daki Braamfontein şubesinden. Sosyal medyada hızla yayılan videoda çalışanların çiğ tavukları restoranın arkasındaki kirli beton zemine serdiği ve üzerlerine hortumla su tuttuğu görülüyor. Şirket bu tavukların müşterilere servis edilmek için değil, imha edilmek üzere yıkandığını iddia etti. Ancak gıda güvenliği uzmanları imha edilecek bir tavuğun neden yıkandığına dair mantıklı bir açıklamayı hala bulamadılar. Bu olay markanın atık yönetiminden mutfak hijyenine kadar tüm süreçlerdeki denetim boşluğunu belgeledi. Bu hijyen zafiyeti sadece tavuklarla da sınırlı kalmamış. 2016 yılında İngiltere'de BBC'nin Watchdog programı tarafından yapılan bir araştırma, KFC şubelerindeki içeceklerde ve buz makinelerinde dışkı bakterisi saptandığını raporladı. Test sonuçları kullanılan buz örneklerinde kabul edilebilir limitlerin çok üzerinde bakteri olduğunu gösterdi. Uzmanlara göre bu bakterinin buz makinesine ulaşmasının tek bir yolu vardı: tuvalet sonrası ellerini yıkamayan personelin makinelerle teması. Benzer raporlar Hindistan'daki şubeler içinde yayınlandı. Analiz edilen numunelerin %30'unda patojenik bakterilere rastlandı. Markanın parıltılı salonları laboratuvar sonuçlarıyla karşılaştırıldığında doğrudan birer biyolojik risk alanı olarak kayda geçti. Şimdiye kadar bahsettiğimiz ihmaller sadece mide bulantısı oluşturmakla kalmamış maalesef. Bu ihmaller zincirinin 7 yaşındaki bir kız çocuğunun sağlığında bıraktığı derin yaradan bahsedelim. Monica Saman adlı 7 yaşındaki kız çocuğu ailesiyle birlikte gittiği KFC şubesinde yediği Twister dürümünün ardından ağır bir komaya girdi. Hastanede yapılan testler çocuğun kanında yoğun miktarda Salmonella bakterisi olduğunu ortaya çıkardı. Salmonella, çiğ veya az pişmiş tavuk etinde hızla üreyen, doğrudan merkezi sinir sistemine saldırabilen tehlikeli bir patojen. Mutfaktaki çapraz bulaşma, yani çiğ tavukla temas eden maşaların veya ellerin temiz ürünlere dokunması bu bakterinin yayılmasındaki en büyük etken. Monica'nın durumu da tam olarak buydu. KFC mutfağındaki hijyen ihlali bu bakteriyi doğrudan çocuğun menüsüne taşımıştı. Olayın ardından Monica aylar boyunca komada kaldı. Uyandığındaysa hayatı tamamen değişmişti. Spastik kuadripleji teşhisi kondu. Yani boynundan aşağısı felç olmuş, konuşma yetisini kaybetmiş ve ciddi beyin hasarı almıştı. Ailenin açtığı dava yıllarca sürdü. KFC sorumluluğu reddetmeye çalışsa da 2012 yılında Avustralya Yüksek Mahkemesi kararını verdi. Mahkeme restoranın tavuğu hazırlarken görev ihmali yaptığına hükmetti ve KFC'yi aileye 8 milyon Avustralya doları tazminat ödemeye mahkum etti. KFC'nin bu günahının bedelini 7 yaşındaki bir kız çocuğu bütün hayatı boyunca sağlığıyla ödemiş oldu. Aslında ele aldığımız her bir maddeyi somut gerçeklikleriyle masaya yatırdık. Ama yine de çok insafsızca eleştirdiğimizi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü KFC'nin en büyük eleştirmenlerinden biri bizzat markanın yüzü ve kurucusu olan
Albay Sanders. Sanders 1952 yılında kurduğu markayı 1964'te devretti ancak yeni yönetimin kaliteyi düşürmesine sessiz kalmadı. 1970'lerde şubeleri tek tek gezerek ürünleri denetledi. Meşhur sosu için duvar kağıdı macunu, tavuklar içinse yağda kızarmış un yığını dedi. Şirket kendi kurucusuna 122 milyon dolarlık hakaret davası açtı. Kendi logosundaki ismin bu tavuk yenilmez dediği bir marka imajı tescillenmiş oldu. Aslında KFC'nin hikayesi en başından beri çalkantılı ilerliyordu. Videomuzun büyük bir bölümünü ayırdığımız hijyen ihmalleri, hızlı üretim çılgınlığının beraberinde getirdiği skandallar KFC'nin güreşinin er ya da geç batacağını gösteriyordu bizlere. Ki öyle de oldu. Büyük ve güçlü bir marka olmanın en önemli kurallarından biri güven ve sadakattir. Müşteride bu duygular artık yer etmiyorsa yolun sonu görünmeye başlamıştır. KFC'nin yolculuğu ülkemizde de böyle oldu. 2023 ve 2024 yıllarında artan maliyetler ve değişen tüketici tercihleri şube kapatmalarını beraberinde getirdi. Birçok ilde operasyonlar durduruldu. Küresel merkez Türkiye'deki yönetim haklarını devrederek finansal riski minimize etmeye çalıştı. Bu durum markanın yerel pazardaki rekabet gücünü kaybettiğinin ve operasyonel bir küçülme sürecine gittiğinin somut bir göstergesi oldu. KFC'nin günahları sadece tavuklarıyla değil, kasada biriktirdikleri parayı nereye akıttıklarıyla da ölçülüyor. KFC'nin çatı şirketi Yum Brands sadece tavuk satmıyor, soykırımcıların teknolojik ve ekonomik sistemlerini doğrudan besliyor. Şirket 2021 yılında İsrail merkezli çok kanallı sipariş platformu TikTok'u bünyesine katarak bu coğrafyadaki teknolojik yatırımlarını stratejik bir boyuta taşıdı. Bu hamle sadece ticari bir ortaklık değil, soykırım suçlamalarıyla dünya kamuoyunun gündeminde olan bir rejimin ekonomisine sunulan doğrudan bir can suyu niteliğindeydi. Bu finansal saf tutuşun bedeli küresel bir vicdan boykotuyla karşılık buldu. El Cezira'nın 2024 ve 2025 yılı finansal analizlerine göre KFC ve bağlı markaların Orta Doğu, Pakistan, Endonezya ve Malezya pazarlarındaki satışları %30'u aşan sert düşüşler yaşadı. Zalimin yanında durmayı kurumsal bir strateji olarak benimseyen Yum Brands, yani KFC'nin üst kuruluşu, bugün modern dünyanın en ağır vicdan faturasıyla yüzleşiyor. Terazi ortada. Kurucusunun reddettiği bir üretim modelinden toplumsal vicdanı hiçe sayan finansal ortaklıklara kadar her şeyi masaya yatırdık. Markalar rakamlarla büyür ama sadakat ve güvenle ayakta kalır. Henry Ford'un dediği gibi kalite kimse bakmadığında da doğru olanı yapmaktır. Biz mutfağın arkasındaki gerçekleri anlattık. Nerede duracağınıza karar vermekse sizin vicdanınıza kalmış. Ben Ebubekir Yılmaz Türk. Marka günahlarının bu bölümünde KFC'yi konuştuk. Allah taksiratlarını affetsin. Açıkçası lezzet kısmı benim için soru işareti ama bu videoda duyacaklarınızın parmak ısırtacağı doğru. Hatta şöyle söyleyeyim, KFC, dudak uçuklatan günahlar.